Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle keyifle, pratik bir şekilde yapabileceğiniz çok lezzetli, hafif bir şerbetli tatlı. Gül tatlısı tarifini paylaşmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz yeni tariflerimden haberdar olabilmek için abone olup zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. İlk olarak şerbetimizi hazırlayalım. 4 su bardağı şekeri tencereye alalım. Üzerine 4 su bardağı su ekleyelim. 200 mililitrelik klasik su bardağı kullandım. Kaynayana dek ara ara karıştıralım. Kaynama noktasına geldiğinde çeyrek limonu suyunu sıkarak içerisine ekleyelim. Orta ateşte 10 dakika kadar kaynatalım ve ocaktan alarak soğumaya bırakalım. Tatlımızın hamuru için 100 gram oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını yoğurma kabının içerisine alalım. Üzerine 1 adet yumurta, 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 paket vanilya ve 1 su bardağı irmik ekleyerek karıştıralım. İsterseniz tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. Daha sonra ilk etapta 3 su bardağı un ekledim. Üzerine 1 paket kabartma tozu ekleyip unumuzu azar azar ilave ederek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Ben toplamda 3 su bardağı artı 1 dolu yemek kaşığı un ekledim. Kulak memesi kıvamında yumuşak kıvamlı ama ele yapışmayan bir hamur olması gerekli. Daha sonra yoğurduğumuz hamuru hiç bekletmeden tezgahın üzerinde merdane ile açalım. Ara ara elinizle de bastırabilirsiniz. Yumuşak kıvamlı bir hamur olduğu için çok kolay açılıyor zaten. Yaklaşık yarım santim kalınlığında açtık hamuru. Klasik bir çay bardağı ile yuvarlaklar keselim. Ve kenarlarındaki hamurları alalım. Siz hamuru açarken tezgaha yapışırsa çok az miktarda un kullanabilirsiniz. Videoda gördüğünüz gibi 4 tanesini hafif üst üste gelecek şekilde yerleştirelim. Ve videoda gördüğünüz gibi saralım. Daha sonra ortadan ikiye keselim. Gördüğünüz gibi gül şeklini vermek bu kadar basit ve sıkılmadan zevkle yapabileceğinizi düşünüyorum. Tatlılarımızın şeklini verdikten sonra hafifçe yağlanmış fırın tepsisine yerleştirelim. Daha sonra 175 derecelik ısınmış fırında yaklaşık yarım saat kadar pişmeye bırakalım. Benim fırınımda 25 dakikada pişti. Üzeri kızaran tatlılarımızı fırından alalım. Ve sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti dökelim. Tatlımız şerbetini tamamen çekene dek 3-4 saat kadar bekletelim. Ben bir gece beklettim. Sizler de isterseniz bir gün önceden hazırlayarak şerbetleyip bekletebilirsiniz. Ve harika görseliyle gül tatlılarımız servis için hazır. Bu pratik ve lezzetli tatlıyı eminim ki sizler de denediğinizde çok beğeneceksiniz.
Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz yeni tariflerimden haberdar olabilmek için abone olup zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkürler.